Galatasaray transferde de çalışmalarına devam ediyor. Frankowski bugün gelecek. Söz sana bırakayım. İyi yayınlar. Yeni bir transferi İstanbul'a getiriyor Galatasaray. Bir süredir Frankowski için Lens kulübüyle görüşmelerini sürdürüyordu Sarı Kırmızılar. Artık gözler oyuncuya çevrilmiş durumda. Özel bir uçakla bu akşam 20 ila 20.30 arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline inmesini bekliyoruz. Galatasaray'ın yeni transferi Frankowski'nin. Aslında transfer dönemi kapanmasından dolayı Lens elden çıkartmaya çok sıcak bakmıyordu Polonyalı 29 yaşındaki futbolcuyu. Ancak oyuncu Nice maçı öncesinde de Galatasaray'da oynamak istediğini Lens kulübüne iletince kadroya alınmadı. Aldığımız bilgiler bugün de antrenmana çıkmayı reddettiği yönünde ve böyle bir karar aldığı yönünde. Bu nedenle de Lens ile Galatasaray arasındaki müzakereler de dün gece saatlerinde aslında artık bir anlaşmaya doğru varıldı. Resmi imzalar da gece yarısı değil de sabah saatlerinde atıldı. Galatasaray mecburi satın alma maddesinde yer aldı. Bir kiralık transfer formülüyle Premislav Frankowski'yi renklerine bağlamış durumda. Tabii kap açıklaması gelmediğini de belirtelim ancak Sarı Kırmızılı kulübün 1 milyon euro kiralama bedeli, 8 milyon euro da satın alma maddesinin bulunmasını bekliyoruz. İki kulüp arasında yapılan anlaşmalar bu yönde. Polonyalı futbolcuyla da 3,5 yıllık bir anlaşma sağlandı. Oyuncunun da 2 milyon euro civarında bir yıllık ücretinin bulunacağını izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Yeni transfer Frankowski. Burada söylemiştik. Morata transferinin bittiği günlerde. Oyuncunun performansıyla ilgili ben bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Lens taraftarı benim sosyal medyada gördüğüm kadarıyla bu transfere çok tepkili. Çünkü oyuncu gerçekten takımın çok kilit bir oyuncusuydu. Bir Fransız meslektaşımla da konuşmuştum. Çünkü oyuncuyla ilgili daha detaylı bilgi almak istedim. Parisli gazeteci, Fransız gazeteci Jules Marie. Kendisi dostum olur. Bana Lens'ta Frankowski'nin gerçekten o sistem için çok kritik bir oyuncu olduğunu söyledi. Ve çok iyi bir performans gösterdiğini söyledi. Geçmişte Lyon gibi Fransa içerisinden başka kulüplerin de ilgisi olmuş ancak transfer gerçekleşmemiş. Ya ben bu açıdan Galatasaray açısından çok olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. Nokta atışı az önce de söylediğim gibi o pozisyona ihtiyacı vardı. Zaten sosyal medyada da Lens taraftarlarının kulübe ve yönetime tepkisi var. Niye takım için bu kadar kritik ve oturmuş bir futbolcuyu satıyorsunuz sezon ortasında diye. Evet. Yani bunları görmek oyuncuyla ilgili izlenimi daha da olumluya çekti. Ben burada iyi işler yapacağını düşünüyorum o konucunun. Oyuncu geçen sezon özelinde özellikle daha fazla yine sol kanat bek noktasında da görev alan bir oyuncu. Bu sezon yine hem sağ kanat bek hem de dörtlü savunma düzeninde sağ bek de o mevkide yine Lens forması giyerken izlemiştik Frankowski'yi. Yani şundan bahsedeyim. Dediği gibi aslında Okan Hoca'nın elinde birden fazla mevkide değerlendirebileceğim bir oyuncu profiline uyan bir isim. Evet. Yine Frankowski. Pozisyon bilgisi olsun. Yine oyuncunun saha içerisinde oyun aklı olsun. Oyun aklı çok yüksek bir oyuncu Frankowski. Ve aslında sana 2 ila 3 sene aralığında da net bir performans katkısı verebilecek, bunu sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ama işin biraz da maddi boyutunu konuşmak lazım. Yani hiçbir transferde aslında işin maddi boyutundan ayrı değerlendiremez diyoruz ya Deniz. Bir bakıma oraya çıkıyor olay. Yani şu anda transfer şartları biraz da Lens'ın istediği şartlarda bitti. Yani Galatasaray biraz daha rakamı 4-5 milyon eurolara çekmek istiyordu. Ama bir bakıma bir sene kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonuyla 8 milyon eurodan bahsediyoruz. Evet. Bak Galatasaray sağ stopere değil de sol stopere bir transfer gerçekleştirseydi, o oyuncu biraz daha özelliği bakımından atletik ve hızlı bir oyuncu olsaydı bu sefer Yunus'u sol kanat bekte değerlendirebilirdin. Az önce dedim ya yani zaman zaman oluşabilecek Frankowski sağ kanat bek zafiyetinde Cuesta oraya süpürebilir diye. Ama şimdi sol kanat bekte, sol stoperde Abdülkerim var, sol kanat bekte Yunus var. Bu da sana büyük zafiyet yaratır.